Yörük Kızı'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Sizlere mayasız hamurla bekletmeye gerek olmadan çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz, kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak, simit tadında nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bunun için kabımıza yarım su bardağı sıvı yağ katıyorum. 1 su bardağı da yoğurt ekliyorum. 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. ...125 gram erittiğim tereyağını veya margarini ilave ediyorum. Her ikisi de olur. Ve tekrar çırpıyorum. Üzerine kontrollü bir şekilde de un katmaya başlıyorum. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Elimle yumuşak bir hamur elde edene kadar da yoğuruyorum. Hamurum daha çok cıvık, o yüzden un takviyesi yapıyorum. Ben hamurumuzu yoğurdum. Toplamda 3 su bardağı artı 2 tepeleme kaşık un kullandım. Gerçekten hemen kıvam alan bir hamur. Çok da yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Her unun kıvam aldırması farklı oluyor. O yüzden ununuzu katarken kontrollü kullanın lütfen. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Hamurumu hiç bekletme gereği duymuyorum. İsterseniz bir 10 dakika kadar da bekletebilirsiniz tabii ki. Toplamda 15 beze tuttum. Şöyle bir kaseye 2 yemek kaşığı dolusu pekmez kattım. Pekmezi açmak için de yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Bulamak için de kavrulmuş susam hazırladım. Kavrulmuş susam yoksa evinizde bir teflon tavaya susamları katıp kısık ateşte kavurabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Ve içerisi için de kaşar peyniri kullanacağım. Bezelerimizden bir tanesini alıyorum. Hemen elimle bastırarak açıyorum. İçerisine de kaşar peyniri ilave ediyorum. İçerisine istediğiniz bir peynir de kullanabilirsiniz. Ve toplayarak yuvarlak yapıyorum. Alt kısmından da tutup önce pekmezli suya, ardından da susama batırıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine poğaçalarımı diziyorum. Hemen diğer poğaçamıza şekil verelim. Ortasına kaşar peyniri koydum. Ve hamuru topluyorum. Şöyle yuvarlak yaptım. Önce pekmezli suya, ardından da kavrulmuş susama buluyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum.
Poğaçalarımın hepsinin şekillerini verdim ve bulama işlemini de bitirdim. Gerçekten böyle şipşak, çok çabuk bir poğaça. Üzerlerine de şöyle keskin bir bıçakla kesikler atıyorum. Artı şeklinde kesik atıyorum ben. Poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırına poğaçalarımızı veriyorum. Poğaçalarımızı şimdi fırından çıkardım. Benim fırınıma göre tam 30 dakikada pişti. Ama her fırının pişirme süresi farklı olabiliyor. O yüzden kontrollü olmalısınız. İlk sıcaklığı çıksın, ondan sonra da doku testi yapalım. Sizlere şöyle içinde göstereyim. Gerçekten şipşak, muhteşem bir poğaça. Yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.